Sınırdaş ülkelerimiz arasında Türk turistlerin en az gittiği ülke burası. Bir Türk'ün belki olmak istemeyeceği bir yer. Ülke kozmopolit bir yer değil ve yabancılar çok fazla görülmüyor. En turistik yerinde bile video, fotoğraf çekerken insanların sorgulandığı, polislerin saatlerce sorguya çektiği, YouTuber'ların bile keşfetmeye çekindiği bir ülke. Ruhi Çenet'in Ermenistan ziyaretinden anlaşıldığı üzere halk Türklere karşı cephe almış, ülkelerine ve şehirlerine karşı tehdit olarak görüyorlar. Bunun nedeni ise Ermenistan, Türkiye'nin 1915 yılında Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilen Ermeni kırımının bir soykırım olduğunu ve bundan sorumlu olduğunu kabul etmesini talep etmektedir. Bu istek Türkiye tarafından reddedilmektedir. Özellikle bu nedenle Türklere karşı son derece katı ve kinci zihniyetteler. Buraya karayoluyla ulaşamazsınız. Türkiye'den direkt olarak uçakla da ulaşamazsınız. Ve şimdi Ermenileri ve Ermenistan'ın özelliklerini genel anlamda tanıyacağız. Azerbaycan ile Türkiye arasında bulunan kuzeyinde Gürcistan'a, güneyinde ise İran'a komşu olan ufak bir ülke burası. Ülkenin yüz ölçümü yaklaşık 30.000 kilometrekare ve bu alan içerisinde sadece 3 milyonluk bir nüfusa sahipler. Gerçek nüfuslarının önemli bir çoğunluğu yurt dışında çalışıyor ve ülke içerisindeki ailelerine para göndererek onlara destek oluyorlar. Ülke sıkışık bir alan içerisinde olduğundan ticari faaliyetleri son derece kısıtlıdır ve bu anlamda yurt dışındaki yurttaşlarından ülke içerisine sokulan paralar ekonomileri için büyük bir anlam ifade ediyor. Ayrıca hem batılarındaki Türkiye ile hem de doğusundaki Azerbaycan ile siyasi sorunlar yaşadıklarından bu iki ülke ile neredeyse hiçbir ticari ortaklık yürütemiyorlar. Ülkenin deniz bağlantısı olmadığı için ticari faaliyetlerini Gürcistan ve İran gibi ülkelerden karayoluyla yapabiliyorlar ya da mecburen hava yolu taşımacılığıyla ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin Ermenistan'la olan sınırlarını kapatması Ermenistan ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Ermenistan bu sınır trafiğinin yeniden açılmasını talep etmektedir. Fakat Türkiye, Ermenistan'ın işgal altında bulundurduğu Azerbaycan topraklarını terk etmediği sürece sınırı açmayacağını ilan etti. Ayrıca Ağrı Dağı'nın göründüğü bölgede çekim yapmak çok zorlu ve halkın bir kısmı buna ciddi tepkiler gösteriyor. Düşmanlarının bölgeyi görmesini istemiyorlar. Bölgede polis çekim yaptığınızı gördüğünde kayıtları sildiriyor. Ermenistan, çeşitli dini geleneklerde ikonik ve sembolik bir dağ olan İncil'deki Ağrı Dağı ile yakından ilişkilidir. İncil'e göre büyük tufandan sonra Nuh'un gemisinin dinlenme yeri olduğuna inanılıyor. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın birçok yerinden görülebilen kültürel ve manevi önemine katkıda bulunan önemli bir dönüm noktasıdır. Günümüz Türkiye'sinde bulunmasına rağmen Ağrı Dağı Ermeni halkının kalbinde ve kimliğinde özel bir yere sahiptir. Ağrı Dağı'nın imgesi genellikle Ermeni sanatında, edebiyatında ve ulusal sembollerde bulunur. Ülkede Ağrı Dağı, Ararat Dağı olarak bilinmektedir. Yaptığım araştırmalara göre Ermeniler Türklerin durduk yere saldırdığını, maddi manevi gücümüzü onlardan alıp katliam yapıldığını düşünüyorlar. Aslında genel olarak ülkeyi ziyarete gelen turistlerin çekim yapmalarından rahatsızlar. Elbette ki bu düşüncede olan belli bir kısım var. Çekim yapmadan seyahat edilecek bir yer Ermenistan. Anlayacağınız birbirlerine karşı sınırlarını kapatmış, yakın ama anlam olarak birbirlerine en uzak iki ülkeyiz. Ne bizim onların topraklarında ne de onların bizim topraklarımızda bir konsoloslukları yok. Yani Türkleri burada temsil eden bir mecra yok. Türkiye'nin Ermenistan'a iki sınır kapısı vardı fakat bu sınır kapıları Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi üzerine Türkiye tarafından protesto amacıyla kapatıldı. Diğer ülkelerle yürüttükleri faaliyetleri ise genellikle başkentleri Erivan üzerinden organize ediyorlar. Erivan, Ermenistan'da en çok ziyaret edilen yer ve gelişmiş şehirleridir diyebiliriz. Burası ülkenin iç batı hattında yer alıyor ve Türkiye sınırına da bir o kadar yakın kara mesafesinde bulunuyor. Erivan dışında ise Ermenistan genellikle küçük kırsal arazilere sahip olan ve fazla bir canlılık göremeyeceğiniz bir ülkedir. 1988'de ülke genelinde
genelinde yıkıcı bir depreme maruz kaldılar. Bu deprem 7 büyüklüğündeydi ve depremde 23.000 kişi hayatını kaybetti. Günümüzde ise yine dışa bağımlı olacak şekilde orta halli bir hayat sürüyor Ermenistan halkı. Erkeklerin aklında sürekli düşündükleri bir şeyler var. Kadınlarsa son derece şık ve bakımlı görünüyorlar. Hayat enerjileri gözle görülür şekilde oradaki erkeklerden daha yüksek. Gezmeyi, kafelerde oturmayı, meydanlarda fotoğraf çekilmeyi ve iyi giyinmeyi seviyorlar. Elbette buradaki insanların bir kısmı Rusya ve Ukrayna olaylarından sonra geçici olarak Ermenistan'a yerleşen kimseleri kapsıyor. Yani sokakta gördüğünüz her insanın Ermenistan vatandaşı olduğunu söylemek doğru olmaz. Özellikle bazı kadınların yüzlerine bakarsanız çok net bir şekilde Slaviç bir görünümleri var ve onların Rusya'dan geldiğini az çok anlayabiliyorsunuz. Kaldı ki Ermenistan halkının genetik yapısı Slavik ırklardan çok Kafkasya'ya özgün nitelikler taşır. Kafkas insanları genel olarak siyah saçlı ve esmer tenli bir yapıya sahiplerdir. Bu genetik yapının benzerini diğer Kafkas ülkelerinden olan Gürcistan'da ve Azerbaycan'da da görebilirsiniz. Erkekleri esmer ve siyah kirli sakallara sahip, kadınlarsa siyah saçlı ve kumral bir tene sahipler. Erkeğin evin reisi olarak görüldüğü bir kültüre sahipler. Erkekler ailede son sözü söyleyenlerdir. Kadınlar ise erkeklerine bağlıdırlar ve onlardan doğurdukları çocuklarını büyütürler. Ermeni kadınlar başlangıçta iş hayatında etkin olsalar da çocuk doğurduktan sonra para kazanma olayı tamamen erkeklere geçiyor ve kadınlar evlerinde oturup kocalarının merkezinde bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Çocuk doğurmak ise Ermeni halkı için son derece önemlidir. Çünkü özellikle ülke içerisinde 3 milyon gibi az bir nüfusa sahipler ve ülkelerinin bekası adına daha fazla sayılara ulaşmak zorundalar. Şunu da belirtelim, 3 milyonluk toplam nüfusun 1 milyon 600 bin kadarı kadınken geriye kalan 1 milyon 400 bin kadarı ise erkekleri kapsıyor. Yani ülkedeki kadınların sayısı erkeklerden 200 bin kadar daha fazla. Ermeni erkekler hakkında şunu da söylemek gerekirse spor müsabakaları hakkında bahis oynamayı bir o kadar seviyorlar. İnsanlar burada kolay para kazanmanın yollarını arıyorlar. Ermenistan Hristiyanlığı resmi olarak devlet dini olarak kabul eden ilk ülke olma özelliğini taşımaktadır. Maştot tarafından oluşturulan Ermeni alfabesi her biri farklı bir sesi temsil eden 38 harften oluşur. Alfabenin oluşturulması Ermeni kültürünün, edebiyatının ve dini metinlerinin korunmasında ve yayılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Satranç ortaokullarda zorunlu bir derstir ve Ermeniler için çok önemlidir. Bunca zamana kadar Ermeniler satrançta gerçekten ciddi başarılar göstermiş. Ermenistan'a özel lavaş ekmeği UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer almaktadır. Dünyada şarapçılık ile uğraşan en eski halk Ermenilerdir. Ermenistan'da kesinlikle şarap tadılmalı. Başkent Erivan'daki evde kullanılan taşın renginden dolayı burası pembe şehir olarak bilinir. Yani binalar boyanmıyor. Ermenistan'ın bayrağında yer alan turuncu renk kayısıyı sembolize eder. Kayısı Ermenilerin önemli sembollerinden biridir. Ülkede leylek köyü var. Leyleklerin her bahar Afrika'dan döndükleri bu köyde leyleklere ait direk ve üstlerinde de yuvaları var. Geniş aile kavramı yoktur. Ülke genelinde 3 çocuklu bir aile bulmak zordur. Yıllarca Sovyetlerin etkisi altında olan ülke bu noktada Sovyetlerden etkilenmiş. Ermenistan en eski kilise ve manastırlar ülkesidir. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerleridir. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.